Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sömelek köftesi tarifi vereceğim. Tarifimizde kullanılan malzemeleri açıklamalar kısmına miktarlarıyla beraber yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Tarifimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak bir karıştırma kabına ya da bir tencereye yarım su bardağı ince köftelik bulgurumu koyuyorum. Yarım çay bardağı irmik ekliyorum. Bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Daha sonra bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Yarım su bardağı içme suyu koyuyorum. Su oda ısısında. Tekrardan şöyle bir karıştırdım. Karıştırdıktan sonra üzerine bir streç film kapatabilirsiniz ya da bir kapak kapatıp dinlenmeye bırakabilirsiniz. İrmiğimizin ve bulgurumuzun suyu çekmesini bekleyeceğiz. İrmik ve bulgurumuz suyunu çekti. Şimdi bir karıştırma kabına alalım. İçerisine kimyon ve kişniş ekliyorum. Bunların miktarlarını açıklamalar kısmına yazacağım. Kıyma ve biber salçasından ekliyorum ve bunları bir güzel harmanlayacağım. Yoğuracağım arkadaşlar ve bunu çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Neden? Çünkü içerisine yumurta ve un eklemeyeceğiz. Buradaki püf nokta bu. Çok iyi bir şekilde malzemelerimizi harmanlamamız gerekiyor. Birbirini tutması gerekiyor. Köftemizi güzel bir şekilde yoğurduk. Şöyle de göstereyim size. Biraz parçalar alıyoruz. Daha sonrasında silindir haline getiriyoruz. Bu şekilde köftelerimizi hazırlıyoruz. Bir tane daha yapalım. Aldım bir parça. Şöyle köfte haline getirdim. Bunu da avucumda silindir haline getiriyorum. İstediğiniz uzunlukta ve büyüklükte yapabilirsiniz. Bütün köftelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Köftelerimiz hazır. Şöyle bir tarafta suyumuzu kaynattık. İçerisine bir miktar tuz ekliyorum ve kaynayan suyumuza köftelerimizi koyuyorum. Sadece 10 dakika kadar pişireceğiz. Zaten pişince suyun üstüne çıkacaklar. Suyun üstüne çıkmaya başlayınca alalım arkadaşlar. Çünkü un ve yumurta katmadığımız için köftelerimizin dağılmamasına özen göstereceğiz. Pişen köftelerimi ayrı bir kaba alıyorum. Sosu için bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tereyağı koydum. Öncelikle şöyle yağımı eritiyorum. Daha sonrasında 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. İyice kavurduğum salçalarıma şöyle bir miktar su ekliyorum. Sıcak veya soğuk olabilir, fark etmez. Salçamızı açacak kadar. Bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz. Bir de salçalarınız tuzlu ise tuz katmayın ama tuzsuzsa bir miktar sosunuza tuz ekleyebilirsiniz. Sosumuzu 2-3 dakika kadar kaynatıyoruz. 2-3 dakika kaynattığım sosuma ince kıyılmış maydanozlarımı ekliyorum. Fesleğen ekliyorum. Fesleğeni kuru olarak kullandım. Elinizde varsa mutlaka tazesini kullanın. Köftelerimi ekleyip köftelerimle de bir harmanlayacağım. Birkaç çevirdikten sonra köftelerimizi servise hazırlayabiliriz. Servisi için hemen hızlıca sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlıyoruz. Şöyle yarım kase bir yoğurt aldım. İstediğiniz miktarda yoğurt kullanabilirsiniz. İçerisine ezilmiş bir diş sarımsak koyuyorum. Küçük bir diş koydum. Güzelce çırpıyorum. Ve sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Üzerindeki yağ sosu için küçük bir tavaya 1 tatlı kaşığı tereyağı koydum. Tereyağımı güzelce eritiyorum. İçerisine nane ve pul biber ekliyorum. Üzerindeki yağ sosum da hazır. Artık servise geçebiliriz. Sömelek köftemizi hazırladık. Üzerine biraz sarımsaklı yoğurt, tereyağı, nane ve pul biberle hazırladığımız yağdan gezdirebiliriz. Tarifimizin yapılışı bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.